Akıllı evler son zamanlarda dilimizden düşmüyor. Peki ama bu sistemler tam olarak nasıl çalışıyor? Yani o sanki sihirliymiş gibi görünen anların arkasında ne var? Gelin bu bölümde hep birlikte akıllı evlerin sır perdesini aralayalım. Ve göreceksiniz ki her şeyin temelinde aslında son derece basit ama bir o kadar da güçlü bir mantık yatıyor. Şöyle bir anı gözünüzde canlandırın. Uzun bir günün ardından evinize geliyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz ve anında ışıklar sizi rahatsız etmeyecek şekilde hafifçe yanıyor, fonda da en sevdiğiniz müzik çalmaya başlıyor. Ne bir düğmeye bastınız ne de bir komut verdiniz. Büyü gibi değil mi? Ama aslında değil. Bu sadece çok iyi tasarlanmış bir otomasyon. Peki ama nasıl? İşte bütün sır bu kadar basit. Eğer o zaman kuralı. Yani tıpkı bir yemek tarifi gibi düşünün. Eğer unu ve suyu karıştırırsan o zaman hamur elde edersin gibi. Akıllı bir evin kalbinde yatan tüm mantık işte bundan ibaret. Bir tetikleyici ve bir eylem. Şimdi hep birlikte bu basit tarifin aslında ne kadar güçlü olabileceğini göreceğiz. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce eğer o zaman kuralının temel yapı taşlarını bir tanıyacağız. Sonra bu cihazlar birbirleriyle hangi dilleri konuşuyor ona bakacağız. Sistemin beyni nerede? Yani komutlar evde mi işleniyor yoksa bulutta mı? Bunu anlayacağız. Sonra pratik tariflerle her şeyi birleştireceğiz ve tabii ki en kritik konulardan birine yani güvenlik ve verilerimize değineceğiz. Kapanışı da geleceğin standardı olan Matter'la yapacağız. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve bu sistemin temel yapı taşlarını yani eğer, o zaman kuralını hayata geçiren o iki kilit parçayı tanıyalım. Her şey iki temel tuğlayla başlıyor. Sensörler ve aktüatörler. Sensörler, akıllı evin gözleri ve kulakları gibi. Hareketi, sıcaklığı, ışığı, bir kapının açık olup olmadığını, kısacası ortamdaki değişikliği algılarlar. Yani bunlar kuralımızın eğer kısmı. Aktüatörlerse evin elleri, kolları. Onlar da bir ışığı açar, bir vanayı kapatır, bir kilidi çalıştırır. Kısacası o zaman kısmını hayata geçirenler de onlar. Bakın süreç aslında ne kadar basit. Birinci adım tetikleyici. Hareket sensörü sizin odaya girdiğinizi algılıyor. İkinci adım eylem. Akıllı ampul hemen yanıyor. Yani eğer hareket algılanırsa o zaman ışığı aç. İşte akıllı evin en temel mantığı tam olarak bu. Harika. Temeli anladık. Bu cepte. Peki şimdi bir sonraki katmana geçelim. Bu sensörler ve aktüatörler birbirleriyle nasıl haberleşiyor? Aralarında hangi dilleri konuşuyorlar? Evinizdeki cihazlar tıpkı bizim gibi farklı diller yani protokoller konuşur. Wi-Fi hepimiz biliyoruz, yüksek hızlı veri için harika. Bluetooth da yakın mesafedeki cihazlar için ideal. Ama asıl ilginç olanlar Zigbee, Z-Wave ve Thread gibi mesh sağlar. Bu protokollerin güzelliği ne biliyor musunuz? Her cihaz sinyali bir sonrakine aktaran bir tekrarlayıcı gibi davranıyor. Böylece çok az enerji harcayarak evinizin en ücra köşelerine bile ulaşabiliyorlar. Şu karşılaştırma tablosu bu diller arasındaki farkı çok net gösteriyor. Bakın Zigbee ve Thread ikisi de mesh ağlar kuruyor ve çok az güç tüketiyor. Ama internete bağlanabilmek için Zigbee'nin bir köprüye, Thread'in ise bir sınır yönlendiricisine ihtiyacı var. Matter ise bir protokol değil aslında. O, bu farklı dilleri bir araya getiren evrensel bir standart. Yani farklı markalardan cihazların bile birbirleriyle şakır şakır anlaşmasını sağlayan bir tür çevirmen gibi düşünün. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var, kablolu sistemler. PLC gibi sistemler daha çok endüstride kullanılır. İnanılmaz güvenilirdirler ama kurulumları ciddi uzmanlık ister. Kablosuz Z-Wave veya Zigbee ise mevcut bir evi akıllandırmak için biçilmiş kaftan. Hem esnek hem de kurulumu çok daha kolay. Peki tüm bu eğer o zaman kurallarının işlendiği, kararların verildiği o beyin nerede duruyor? Yani evinizin içinde mi yoksa internetteki bir sunucuda mı? Bu çok önemli bir soru. Burada önümüzde iki temel yol var. Yerel kontrolde bütün işlemler evinizdeki bir cihazda, mesela hub dediğimiz bir beyinde gerçekleşir. Bunun artısı ne? Çok hızlı, çok güvenilir ve en önemlisi internet kesilse bile çalışmaya devam eder. Ve tabii verileriniz evinizden dışarı çıkmaz. Diğer yanda ise bulut kontrolü var. Burada komutlar internet üzerinden bir şirketin sunucusuna gidip orada işlenir. Kurulumu kolaydır, dünyanın her yerinden evinize erişebilirsiniz ama internete tamamen bağımlısınızdır ve verilerinizin kontrolü de sizde değildir. Ve işte bu şema, yerel kontrolün nasıl çalıştığını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, sensörler kendi aralarında Z-Wave protokolüyle konuşuyor, bilgiyi evdeki bir ağ geçidine gönderiyor, o ağ geçidi de bilgiyi yine evdeki size ait bir sunucuya iletiyor. İnternet nerede? Bu denklemde yok.
Yani internetiniz kopsa bile eviniz akıllı kalmaya devam ediyor. İşte yerel kontrolün gücü bu. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi bu öğrendiğimiz yapı taşlarıyla neler yapabileceğimize, yani işin en zevkli kısmına, pratik ve kullanışlı akıllı ev tariflerine bakalım. İşte size 3 klasik ama hayat kurtaran tarif. Birincisi konfor. Akşam salona girdiğinizde ışıkların gözünüzü almayacak şekilde loş bir aydınlatmayla açılması. İkincisi enerji tasarrufu. Evdeki elektrik yükü arttığında, örneğin fırın çalışırken, çamaşır makinesinin başlamasını erteleyip size bir bildirim göndermesi. Bu, sigortaların atmasını bile önleyebilir. Ve üçüncüsü güvenlik. En ufak bir su sızıntısı algılandığında sistemin otomatik olarak ana vanayı kapatması ve size anında haber vermesi. Gördüğünüz gibi basit eğer o zaman kuralları hayatımızı gerçekten kolaylaştırabiliyor. Her şey kulağa harika geliyor değil mi? Ama bu bağlantılı dünyanın çok ama çok önemli bir sorumluluğu var. Güvenlik ve verilerimizin mahremiyeti. Veri deyip geçiyoruz ama tam olarak neden bahsediyoruz? Bu kelime bulutu Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışmasından ve durumu çok net özetliyor. Kimlik numaranız, ev adresiniz, sağlık bilgileriniz, kredi kartı detaylarınız, hatta parmak iziniz, bunların hepsi sizin kişisel veriniz ve akıllı evler bu verilerin birçoğunu toplama potansiyeline sahip. Peki, verilerimizi nasıl koruyacağız? Panik yok. İşte size 5 altın kural. 1. Akıllı cihazlarınızı misafir ağı gibi ayrı bir Wi-Fi ana bağlayarak izole edin. 2. Hesaplarınızda mutlaka 2 faktörlü kimlik doğrulama kullanın. 3. Mümkünse verilerinizi bulut yerine evde yerel olarak saklayan cihazları tercih edin. 4. Modeminizde güvenlik açığı yaratabilen UPnP özelliğini kapatın ve belki de en önemlisi 5. Cihazlarınızın yazılımlarını daima güncel tutun çünkü bu güncellemeler sadece yeni özellikler getirmez, en önemlisi güvenlik açıklarını kapatır. Ve geldik son bölümümüze. Şimdi de akıllı evin geleceğine, yani tüm bu marka ve protokol karmaşasını basitleştirmeyi vaat eden teknolojiye bir göz atalım. İşte karşınızda Matter, Apple, Google, Amazon gibi bütün büyük teknoloji devlerinin arkasında olduğu bu yeni standart en büyük derdimizi çözmeyi hedefliyor, uyumsuzluk. Matter, bir marka ampulün başka bir marka anahtarla ve üçüncü bir marka sensörle kusursuzca konuşmasını sağlayan evrensel bir çevirmen olmayı amaçlıyor. Yani markaların inadını bir kenara bırakıp hepimizin hayatını kolaylaştırmayı vaat ediyor. Bitirmeden önce şu yaygın şehir efsanelerini de hızlıca bir çürüterek konuyu toparlayalım. 1. Hap olmadan akıllı ev olmaz. Bu tam doğru değil. Wi-Fi cihazlar için gerekmez ama Zigbee gibi mesh ağlar için gereklidir. 2. Güvenlik kameraları bulutu kullanmak zorundadır. Kesinlikle hayır. Yerel depolama hem mümkün hem de çok daha güvenli ve özel. 3. Bütün cihazlar Wi-Fi olsun ne güzel. Bu da yanlış. Pille çalışan küçük sensörler için Zigbee veya Thread gibi düşük güçlü mesh ağlar çok daha verimli ve mantıklıdır. Unutmayın, işin özü şu. Akıllı bir ev, karmaşık bir sihir yumağı falan değil. O, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre sizin tarafınızdan oluşturulan ve kontrol edilen basit kurallar zinciridir. Güç sizin elinizde. Büyü değil, mantık. Ve o mantığı kuran da sizsiniz. Evlerimiz her geçen gün daha da akıllanacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bu yolculukta kendimize sürekli sormamız gereken en önemli soru belki de bu. Evet, evimiz akıllanıyor ama bu akıllı sistemlerin topladığı verilerin kontrolü gerçekten ama gerçekten kimin elinde olacak? Bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var.